Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok sevdiğinizi düşündüğüm pastane usulü üzümlü kurabiye tarifim var. Daha önce de sizlerle bu tarifimi paylaşmıştım. Bu sefer farklı bir şekilde sunmak istedim. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtanın 1 adet sarısını ayrı bir kaba alalım. Kalanını uygun bir kabın içerisine ekleyelim. 1 adet yumurtanın sarısını kurabiyemizin üzeri için kullanacağız. 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Ve 1 çay bardağı ölçüsünde çekilmiş toz fındık ekliyorum. Toz fındık yerine dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Her iki türlü de çok güzel oluyor bu kurabiye. Aynı zamanda 1 çay bardağı yerine dilerseniz yarım çay bardağı da çekilmiş fındık ekleyebilirsiniz. Genelde ben yarım çay bardağı çekilmiş fındık ekliyordum. Bu sefer biraz daha fındık aromasını kuru üzümle olmasını istediğim için biraz daha fazla ekledim. 1 çay bardağı olarak çekilmiş fındık ekledim. Bu malzemelerimi önden çırpıcıyla çırpıyorum. El çırpıcıyla çırpmanız yeterli olacaktır. 1 çay bardağı mısır nişastası ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı karbonat ekliyorum. Karbonat yerine dilerseniz hamur kabartma tozu da ekleyebilirsiniz aynı ölçüde. Ama bu tarz kurabiyelerde, yani Amerikan cookie veya kuru üzümlü kurabiye, anne kurabiyesi gibi farklı bir dokuda olan kurabiyelerde genelde karbonat mutlaka ekliyoruz. Eklemenizi tavsiye ederim. 150 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ekliyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Hem sağlık açısından hem de lezzet açısından tereyağlı yapmanızı tavsiye ederim. 4 su bardağı un kullandım. Daha önceki tariflerimde 4,5 su bardağı un kullanıyordum aynı ölçülerde. Ama bu sefer yumurtam biraz daha küçük olduğu için sanırım 4 su bardağı, o yüzden tam ölçülü oldu. Bu çok önemli. Tüm kurabiye tariflerinde bazen yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre unun miktarları değişkenlik gösterebilir. Unun markasına göre bile farklılıklar oluşabilir. O yüzden unu her zaman kontrollü bir şekilde ekleyelim ki tam istediğimiz kıvamda ne sert ne de çok yumuşak bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırladım. Şimdi kuru üzümlerimi yıkadım. Süzdükten sonra hemen kurabiye hamurumun içerisine ekliyorum ve karıştırıyorum. 1 su bardağı kuru üzüm ekledim. Benim gibi kuru üzümlü kek, kuru üzümlü kurabiye tariflerini seviyorsanız bu tarifi yapın, yiyebileceğiniz en güzel üzümlü kurabiye tarifi diyebilirim. Böyle ağızda dağılan, kıyır kıyır, uzun sürede bayatlamayan, tam ölçülü, çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Benim en sevdiğim kurabiyelerden bir tanesi. O yüzden yaptıkça sizlere ufak farklılıklarla, ufak değişikliklerle tarifimi paylaşıyorum. Şimdi kurabiye hamurum hazır. Bu sefer orijinalindeki şekilde yapmayacağım. Verev şeklinde kesmeden avucumun içerisinde kurabiye hamurumdan parçalar kopararak yuvarlak şeklini vererek hazırlayacağım. Yuvarlak şeklini verdikten sonra hafifçe avucumun içerisinde bastırıyorum. Yassı şeklini veriyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsime aralıklı bir şekilde kurabiye hamuru bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra 2 yumurtanın 1 adedinin sarısını ayrı bir kaba ayırmıştık. Hemen o yumurta sarısını fırça yardımıyla kurabiyelerimin üzerine sürüyorum. Sonra çatalla çizikler oluşturacağız. Toplamda bu malzeme ölçülerinden 32 adet üzümlü pastane usulü kurabiye elde ettim. Dilerseniz daha küçük yaparsanız daha çok sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Bu benim yapmış olduğum şekil biraz daha büyük olduğu için 32 adet çıktı. Yemelere doyamayacağınız bir kurabiye tarifi. Misafirlerinizi şaşırtmak istiyorsanız, beğenileri toplamak istiyorsanız gün sofralarınızda veya özel günlerinizde misafirlerinize bu kurabiyeyi mutlaka yapın. Gerçekten çok beğeneceklerini düşünüyorum. Şimdi çatal yardımıyla yumurta sarısını sürdükten sonra üzerinde düz çizgiler yapıyoruz
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi ilk 20 dakika pişirelim. Sonrasında 140 dereceye fırınımızı indirerek 5-10 dakika aralığında tekrardan düşük derecede pişirelim. Üzümlerimiz yanmasın. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. 20 dakikanın sonrasında mutlaka fırınımızı kontrol edelim. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Bu şekilde üzeri ve altı güzelce kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Hemen sizlere yakından iç dokusunu, kıyırlığını kurabiyemizin göstermek istiyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Böylelikle birçok kitleye ulaşabilmek için bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.